Değerli arkadaşlar, Rusya'nın nükleer doktrinini yenilemesi sonrasında yapılan açıklamalar vesairenin ekonomide gösterdiği dalgalanmalar gerek Amerikan yönetimini gerek Rus yönetimini bu konuyu çok fazla tartışmama yönünde bir noktaya doğru sürükledi. Çünkü her iki başkentte Ukrayna zemininde bir nükleer tartışmayı alevlendirirlerse küresel ekonomik yapının bir anda ne hale gelebileceğini, özellikle Rus ekonomisi açısından ne kadar vahim bir sonuç doğurabileceğini gördüler. Rus ulusal para birimi ruble daha bu açıklamaların yapılmasıyla beraber 1 dolar eşittir 100 ruble sınırını şakkadanak geçti. Niye? Çünkü insanların refleksleri var arkadaşlar. Yani bir nükleer savaşta cebindeki dolar veya avro yatırım parasıdır bunlar aynı zamanda sokaktaki insanlar için. Ne işe yarar bilemem ama Rus halkı daha açıklamalar yapılır yapılmaz bulabildiği altına, bulabildiği dolara, bulabildiği avroya yöneldi bir anda. Yönelince tabii bütün borsası, şusu, busu şaştı. O yüzden tone down denir buna diplomaside. Böyle düşürme, tonu düşürme şeyi. Şu anda Rusya onu uyguluyor. Yoksa açıklamalar devam etse, ben seni oyacağım açıklamaları devam etse ekonominin freni patlayacak. Rus halkı belki de marketlere saldıracak. Durum o vaziyette. Ve Dmitri Peskov da sorulan bir soru üzerine şöyle bir cevap verdi mesela. 1962 Küba krizi sırasında Washington-Moskova arasında kurulmuş kırmızı hat şu anda devrede değil. Böyle bir bağlantı yok. İki devlet başkanı arasında özel bir iletişim bağlantımız var. Bu bağlantı aslında bir video konferans formatında görev yapıyor. Bu yeni hat üzerinden son dönemde hiçbir bağlantı kurulmadı diyerek taraflar sakin, telefonlar edilmiyor, durum aynı bıraktığınız gibi bir görüntü vermeye çalıştı Peskov. Aynı şekilde Pentagon sözcüsü Sabrina Singh çıktı. Rusya'nın yeni nükleer doktrini ile ilgili açıklamaları bizim son 2 yıldır alıştığımız bir ifade kimliği taşıyor. Bu nedenle nükleer alan bizim rutin olarak kontrol ettiğimiz bir yerdir. Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya hazırlandığı yönünde hiçbir hazırlık görmüyoruz. Bu nedenle şu andaki nükleer politikamızın da gözden geçirilmesine ihtiyaç duymuyoruz dedi. Doğrudur. Bir devletin özellikle balistik füzelerle vesaireyle veyahut hangardan çıkardığı taktik nükleer silahlarla saldırı hazırlığında olması haftalar alan bir süreç. Yani öyle düğmeye bastı yanlış bir şey. O düğmeye basmaya gelene kadar zaten herkes bu durumdan haberdar oluyor. Kapaklar açılıyor, roketler çıkıyor. Neler. O öyle hemen bir gün içinde hadi çocuklar Washington'a füze atıyoruz. Yok öyle bir hikaye. Teknik olarak da imkansız. O yüzden iki güç de uydulardan vesaireden birbirlerini küresel olarak takip ediyorlar ve bu takip çerçevesinde anladığım kadarıyla iki tarafta da nükleer bir savaşa gidebilecek bir hazırlık yok. Ama gelen çok özel bir bilgiyi de finalde söyleyeyim. Rusya'nın bir süredir radyasyon ve yüksek güçte şok darbeye dayanıklı KUB-M adı verilen hareketli bomba sığınakları üretmeye başladığı öğrenilmiş. Hareketli bu sığınaklar bir nükleer patlama veya kimyasal saldırı halinde ilgili personeli, onlar cepheye geliyor, konuluyor. Donetsk cephesine konuluyor mesela. İlgili personele 48 saat hayatta kalma şansı tanıyormuş. Gemi konteynerleri şeklinde ama çok güçlendirilmiş gemi konteynerleri. 2 parçalı olarak ve 54 personele ev sahipliği yapma kabiliyetiyle beraber
yavaş yavaş cephelere aktarılmaya başlanmış. Bu da bir işarettir. Onu da söyleyeyim. Bu da bir işarettir. Hoşça kalın.